Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Dün akşam piyasalar adeta bir çöküş yaşadı. Bugün borsalarda ciddi düşüşler var. Piyasalar resmen allak bullak oldu. Ne oldu, nasıl oldu, önümüzdeki dönemde ne olacak? Bunlardan bahsedeceğim bugün. Dolar yeniden yükseliş trendi yakalayabilir mi? Giderse nereye gider? Onları ayrıntılı olarak değerlendirmek istiyorum. Bütün ürünlerde hangi ürün olursa olsun %100 gibi bir yükseliş yapmışken muhakkak ki %10, %20, %30 gibi düşüşler sizi şaşırtmasın diye dün uyarımı yaptım. Bir balyozla bir hamle yapabilirler diye dünkü videoda fikrimden bahsettim. O balyoz dün yatırımcının tepesine indi. Özellikle dolar ve altın yatırımcısını ciddi anlamda küçük yatırımcıyı üzen bir balyoz oldu. Finansal piyasalarda para birimleri adına görülmemiş bir akşam oldu. Dünyada hiçbir para biriminde bir gecede bu kadar düşüş olmadı. Yükselişler oldu ama böyle bir düşüş gerçekleşmedi. Bu düşüş neden gerçekleşti ve devamı olacak mı? Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor onlardan bahsedeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı dövize dayalı mevduat sistemiyle artık TL mevduatı tutanların da ciddi kar elde edebileceği bir döneme açıldık. Mevduattaki vadeler 3 aylık, 6 aylık ya da 12 aylık dilimlerce yatırdığınız parada en kötü ihtimalde faizi alacaksınız. En iyi ihtimalde de dolar ne kadar yükselirse o kadarın kur farkını devlet size hazine bütçesinden ödeyecek. Faize karşı olduğumuzu sık sık belirttiğimiz bu dönemde vatandaşlara diyoruz ki hadi herkes parasını faize yatırsın. Faize teşvik ediyoruz sizi. Faiz alın. Dolar da yükselirse arasındaki farkı ben vereceğim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hazine karşılayacak diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine göre yastık altında tam 280 milyar dolar değerinde altın var. Bu altınları vatandaş bu açıklamalardan sonra gidip sattı ve mevduata gidip TL'ye yatırdı diyelim. Banka mevduat faizine yatırdı. Doların %10 yükseldiğinde bu mevduat sahiplerine hazinenin ödemesi gereken miktar 28 milyar dolar olacak. Eğer olur da bu son yaşadığımız yükselişteki gibi %100 yükselirse hazinenin mevduat sahiplerinin ödemesi gereken miktar 280 milyar dolar olacak. İnanılmaz bir rakam. Var mı öyle bir para? Yok. Ama verebilir mi? Verebilir. Nasıl verebilir? Para basar. Para basarak istediği kadar verebilir. Bunun sonucunda ne olur? Enflasyon olur. Enflasyon olunca ne olur? Dolar yeniden yükselişe geçer. Dolar yeniden ciddi anlamda yükselişler yapar. Gider bir %100 daha yaparsa etti sana 500 milyar dolar bir maliyet eder. Yani hazinenin 500 milyar dolarlık vatandaşa kur farkı ödemesini gerektiren bir hareket olur. Hani çok majör bir hamleden, çok majör bir hareketten bahsediyorum. 500 milyar dolar ne demek? Borsa İstanbul'da işlem gören 440 şirketin %25'ini alıp satıp mevduat sahiplerine parasını ödemeye denk gelen bir rakam. İnanılmaz çılgın bir rakam. İşte bu nedenle sürdürülebilir bir sistem değil. 1 ay olur, 3 ay olur, 5 ay olur, 1 sene olur. Bu yeni getirilen mevduat sistemi kaldırılır. Çünkü sürdürülebilir değil. Bunun yansımalarını nasıl göreceğiz derseniz kredi derecelendirme kuruluşları en yakın tarihte notlarımızı kırmaya başlayacak. Eksi notlara bizi düşürmeye başlayacak. Risk primlerimiz yükselecek. Biz de diyeceğiz ki dış güçler bakın bize müdahale etmeye başladı diyeceğiz. Ama hazinenin artan çok ciddi, inanılmaz bir yükü olacak. Ve elbette not kırmakta da çok geçerli mazeretleri olacak kredi derecelendirme kuruluşlarının. Panik satıcılarının elinden dolarlar alınmak isteniyor. Vadeli işlem piyasalarında da alt limit %10'dan %80'e çıkartıldı. Yani %80 alt limiti biz kripto para piyasalarında altcoin'lerde kaldıraçlı işlemlerde görüyoruz. %80 düştüyse paran sıfırlanıyor. Öyle bir sistem, kaldıraçlı sistem. TL tarafındaki volatilitenin zaten uçtuğu bir dönemdeyiz ve bu mevcutta yapılan sistem doları tutar mı derseniz dün son videomda söylediğim gibi bir majör hamle yaparlar. Kısa vadeli 1 gün, 3 gün, 5 gün tutarlar ama kalıcı olmaz. Lokal bir düşüş olur ve yeniden yukarıya hareketine devam eder. Bu gram altın için de geçerli, dolar için de geçerli. Kısa vadeli hiçbir plan yapmadım ben bu alanda. Her videoda diyorum ki orta vadeli bir beklentim var burada. Kısa vadede muhakkak ki yani indikatörler aşırılıklar gösteriyor. Ciddi anlamda şişmeler var. Bir şekilde bir düzeltme olacak. O düzeltme dün akşam oldu. Balyoz tesiriyle oldu. Şu an %30 tepeden
tepeden aşağı düzeltme yemiş durumdayız piyasalarda. Hani dolar gözüyle bakmıyorum ben, gram altın gözüyle de bakıyorum. Yatırımcıların ciddi anlamda gram altın yatırımcısı olduğunu biliyoruz. Ne olacak derseniz dolar düştüğü zirveleri yeniden görecek. Altın düştüğü zirveleri yeniden görecek. Ve bu toparlanmanın önümüzde sadece 1-2 ay içerisinde gerçekleşmesini de bekliyorum. Ciddi bir düşüş oldu ve bundan sonra düşen bir trend içinde olacağımızı söyleyen tarafta değilim. Düzeltmeler oldu. Bu bölgelerde akümüle olup bu bölgeden yeniden yukarıya hareket edeceğini düşünüyorum. Nacizane ben kendim yatırımcı olarak döviz anlamında kripto tarafında ben Tether, USD Coin gibi dijital dolarları değerlendirmeye çalışıyorum. Elbette gram altın, gram gümüş yatırımlarım da var ve orta vadeli bir yatırımcı olarak kendimi anlatıyorum ve ben bu ürünleri elimde tutmaya devam edeceğim diyorum. Orta vadede en kötü şartta bizi enflasyondan koruyacaktır. Gidip tepeden alan bile zarar etmeyecektir önümüzdeki dönem içerisinde. Bunu gayet iyi göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Kur korumalı TL mevduat faiziyle alakalı ürün devreye alınmıştır dediler. Kur farkı hesaplamalarının her gün saat 11'de döviz alış kuru yayınlanacağı belirtildi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından. Buna göre vade sonundaki kur baz alınarak faiz üzerinde oluşabilecek fark müşteri hesabına yansıtılacağı belirtildi. Yeni dövize dayalı mevduat sistemini vatandaş tarafından değerlendirmek gayet mantıklı. Ha döviz almışsın, ha dövize dayalı mevduat sistemine para yatırmışsın. Vatandaş tarafında mantıklı bir uygulama olacaktır elbette. Dolarda teknik olarak bulunduğu trend alanında 13.55-13.88 bandının aylıkta kapanış bölgesi olduğunu, aylık bazda önemli bir alan olduğunu bir önceki videoda anlatmıştım. Hatırlarsanız bu alan üstünde aylık kapanışlarında gelmesini bekliyorum. Bu alan üstünde tutunmasını bekliyorum doların. Doların şu anda bulunduğu trend alanı içerisinde sen satıyorsun, Merkez Bankası alıyor. Doların bugünlerde en büyük alıcısı bizzat devlet, bizzat Merkez Bankası. Önümüzdeki dönem içerisinde çok değil 2 hafta sonra Merkez Bankası varlıklarının ciddi anlamda yükseldiğini net bir şekilde göreceğiz. Buradan da anlatacağım. Ama burada söyleyebileceğim net bir şey var ki doların bu düşüşü sadece kısa vadeli lokal bir düşüştü. Buradan yukarıya tırmanacağını, yeniden yukarıya hareket edeceğini bekliyorum. Zaten kısa vade içerisinde balyoz tipi bir düşürme hamlesiyle düşüş olabileceğini düşünüyordum. O atak dün geldi ve şimdi aylık kapanışlarda bu hafta itibariyle 13.55-13.88 band seviyesi bölgesinde tutunmasını, bu bölgede hareketi sindirmesini bekliyorum. Kripto para piyasasının gözünü seveyim diyorum. Yani ben dolar mevduatı ya da fiziki dolar değerlendirmektense kripto para piyasasında her zaman söylediğim gibi Tether, USD Coin gibi alternatifleri değerlendirdiğimi sık sık söylüyorum. Bakınız Tether şu anda 13.85 TL kurunda dolara birebir endeksli olan bir coin. Biliyorsunuz Tether'i. Ve şu anda dolar tarafında bankalarda makaslar gün içi ve işlem saati olmasına rağmen %4, %5 gibi çok ciddi makas var dolarda. Yeni dolar alıcılarının önüne geçmek için kur makası ciddi anlamda artırılmış durumda. O yüzden kripto paranın gözünü seveyim diyorum. Gidip ben Tether gibi, USD Coin gibi alternatifleri kur makası olmaksızın değerlendirme imkanı buluyorum. Nacizane bu benim kendi fikrim ve metodumdur. Yıllardır da aynı şeyi vurguluyorum. Ben dolar mevduatını bankada tutmayı tercih eden tarafta değilim. Fiziki olarak değerlendiren tarafta da değilim. Kripto para tarafında dolara birebir denk olan coinleri tuttuğumu söylüyorum her zaman. Altının gram tarafı da elbette doların yaşadığı bu çok ciddi düşüşle inanılmaz bir düşüş gerçekleştirdi. 1000 TL hedef alanımdı gram altında. 1000 TL'den hedef alanımdan aşağıya 750 seviyesine geldi gram altın. Yeniden dönmeyecek miyiz yukarıya? Yeniden döneceğiz. 1000 TL'ye yeniden gideceğiz. 1000 TL'yi aşacağız. Yukarıya hareket edecek gram altın. Benim fikrim bu yönde. Kısa vadeli lokal düşüşü çok uzun bir süre beklemeyeceğiz. Yeniden yukarıya hareketini, yeniden yukarıya atağını başlatacaktır diye düşünüyorum. Devlet resmen vatandaşa ciddi anlamda zulmettiği bir gece oldu dün akşam. Herkes ciddi anlamda zarar ettirildi. İnanılmaz bir düşüş yaşandı. Hem dolarda olsun hem altında olsun. Hani doları bir kenara geçelim de gram altın yatırımcısı çok fazla var. Yerli yatırımcının en uğrak noktası gram altın ve insanlar ciddi anlamda zarar ettirildi. Zaten enflasyon insanların belini bükmüş. Bu tarz açıklanacak paketlerin kademeli duyurularla açıklanıp vatandaşı en azından gram altın tarafında büyük zararlara uğratılmaması lazım. Dolar tarafında da madem böyle bir paket açıklanacaktı, dolar 18 lira olmadan, 17-18 lira olmadan daha erken açıklansaydı da doların bu yükselişini görmeseydik. Markette, pazarda, manavda her şey fiyatlandı. Fiyatlandıktan sonra bugün dolar düştü, fiyatlar aşağıya düştü.
düştü mü? Düşmedi. Yüksek volatilitenin zararı hepimize. Dolar ciddi şekilde yükselmesin, ciddi şekilde de düşmesin. Stabil kalsın ki enflasyondan kendimizi koruyabilelim. Enflasyon risklerini minimuma indirebilelim. Gümüşün gram tarafının altının gram tarafına göre daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü gümüşün ons tarafında bugün %2'lik bir yükseliş var. Gümüş bu nedenle iyi tutundu. 9.80-10 bandı üstüne yeniden atacak kendini ve bu bölgede tutunacaktır diye düşünüyorum. Şu akümüle olduğu alanda, aynı gram altın gibi akümüle olduğu alanda bu bölgede yeniden gram gümüşte tutunacaktır ve yukarıya hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Anlattığım ürünlerin tamamında fikirlerim sabit. Kısa vadede hiçbir zaman yükseliş beklentim olmadı. Orta vadeli dilime böldüm. Fikirlerimi bu şekilde anlattım. Ara düşüşler için uyarılar yaptım. Dünkü videoda da gram altın 1000 TL olmuş. Hangi baba yiğit bu fiyattan gram altın alın diyebilir. Yani ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Burada kemik takipçimiz iyi biliyor. 300 TL'den 400 TL'den gram altın değerlendirme imkanları bulduk. Gittik 500 TL'den bile gram altın aldık ama 1000 TL'den gram altın almadık. Niye? Çünkü ciddi fiyatlanmış. Yeni alıcıları uyarırken de eski alıcı olarak ben mevcuttaki yatırımımı anlattığım dayanaklara göre de elimde tutmaya devam edeceğimi her zamanki gibi beyan ediyorum. Altının ons tarafı da hala 1800 dolar seviyelerinde ve hala yukarı yönlü atağını başlatabilmiş değil. 1855'lere giden hareketini bekliyorum ve gümüşün ons tarafında da aynı şekilde bekliyorum. Gümüş hareketine başladı. Umuyorum ki 24 dolar seviyesine giden bir trendin fitili burada ateşlendi ve yükselişlerin devamlılığı gelecek. Gram altın yatırımcısı, gram gümüş yatırımcısı kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kripto para tarafında Bitcoin'in 48.000 dolar seviyesi üstüne yeniden bir atak yaptığını gördük ve bu bölge üstünde kalmasıyla en azından günlük bir kapanış bile gelmesi bu bölgede Bitcoin'e pozitif bir görüntü verir. Burada şöyle bir baktığımızda bir paralel kanal gibi bir görünümü de var esasen Bitcoin'in ve bu paralel kanaldan dışarıya çıkmış gibi görünüyor şu anda Bitcoin ve 51-52 bin dolar seviyesini hedeflemesi çok makul bir alan olacaktır. Hatta olur da 54.500'lere fitil şekilde bir mum gelirse ben short yönlü bir pozisyon denemek isterim bu bölge, bu alanlarda. Bitcoin'in bu alan içerisinde yaptığı hareketlerin benim için çok fazla bir anlamı, önemi yok. Bitcoin alım yönlü güzel bir fırsat olduğunu değerlendirebilmem için 40.500 seviyelerine gevşemesi lazım benim gözümde bu alanda. Ama şu anda küçük bir trend kırılımı olduğunu burada görüyoruz. Yukarı yönlü bir eğilim var. Burada bizi ilgilendiren taraf altcoin'lere pozitif yansıması görülecektir. En azından 48.000 dolar seviyesi üstünde Bitcoin tutunursa altcoin'lerde zararları telafi edilen bir kısa vade içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Bakın daha önce söylediğim gibi Bitcoin 52.000 dolar seviyelerindeyken 3'te 1 oranda kar alıp kenara çekilmeniz lazım dediğim gibi tekrar aynı şeyi bu yükseliş gerçekleşirse tekrar söyleyeceğim. Tekrar nakitteki olan yükünüzü artırmanız gerekiyor. Altcoin'lerde zararlar telafi edildikçe pozisyonlardan azaltma yapılması gerekiyor. Gördüğüm inanılmaz fırsatlar yok. Sadece altcoin'ler toparlanma evresi yaşıyor diye düşünüyorum. Bugün gündemimiz esasen dün akşamki dolar ve altın çöküşü oldu. Kripto para tarafında destek olarak beklediğim, değerlendirmek istediğim ürünler esasen şu anda yok. Son konuştuğum altcoin'lerden yeni çıkan Heart projesinden bahsetmiştim. 0.13 dolar seviyelerinde güzel akümüle oluyor diye konuşmuştuk. O ufak ufak yukarıya hareketine başladı. 0.13'ten 0.15'lere hemen hemen geldiğini gördük. S-Fund özelinde de ön satış değerlendirmek isteyenler için makul bölgelere geldi S-Fund. 9.5 ve 10.80 makul 2 değerlendirilebilir alandı. S-Fund'da hala da makul olduğunu düşünüyorum. Eğer ön satışta değerlendirmeler yapmak istiyorsanız bu tabi tamamen size kalmış bir şey. Altcoin'lerde pozitif görüntüyü bize net olarak sağlayacak şeylerden biri de Ethereum'un 4158 direnci üstüne attığını görmemiz olacaktır. Ethereum bu direnç üstüne kendini atarsa demirbaş altcoin olduğu için altcoin'lere cesaret vereceğini düşünüyorum. Bunun dışında ilave edebileceğim aman aman fırsat yok. Bu dönemde altcoin tarafı, kripto para tarafı tatsız tuzsuz hareket ediyor. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.